Beyrut'taki patlamayla sarsılan Lübnan'da Lübnan'ı vuruyor demiştik. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yine saldırı düzenledi. 17 Eylül günü Lübnan'da tarihin en geniş çaplı saldırılarından biri gerçekleşti. Başkent Beyrut diken üstünde. Artık güvenli hiçbir nokta yok. Haberlerde hep o yıkık dökük Beyrut'u izledik. Patlamalar, ekonomik krizler. Tamam bunlar yaşandı ama şu anda durum ne? Artık bankalar basılmıyor, ATM'ler parçalanmıyor. İnsanlar sokaklarda, kafelerde, hayat resmen normale dönmüş. Yıllardır barikatlarla kapalı olan o meşhur downtown bile tamamen açılmış. Marina'ya gittim. Bambaşka bir huzur var. Aileler çocuklarıyla rahat rahat yürüyüş yapıyor. Gece hayatına gelirsek inanın İstanbul'un gece hayatını aratmıyor diyebilirim. Sözün özü, bitti denilen Lübnan o eski günlerine doğru adeta koşuyor. Şehrin bu şaşırtıcı halini merak edenler için video YouTube kanalımda. Hazırsanız sizi bugünün Beyrut'uyla baş başa bırakıyorum. YouTube Tolga Öztürk. Efendim herkese yeni bir videodan selamlar. Onur'la beraber Lübnan'a geldik. Beyrut'tayız. Size böyle Beyrut'u bir anlatacağız. Beyrut'u gezdireceğiz. Bakalım Lübnan'da neler yaşayacağız. Artık gezip göreceğiz. Benim bu ikinci gelişim, yanımda da Onur var Eskişehir'den. Herkese selamlar. Ben ilk defa geliyorum Lübnan'a. Bakalım güzel bir gezi olacak, güzel bir seyahat olacak. Beklentimin çok üzerinde giriş yaptık ülke, öyle söyleyeyim yani. Daha karanlık bir yer bekliyordum ben açıkçası ama bayağı bir aydınlık, elektrik sorununu çözmüşler. Biz Onur'la geldiğimizde gece geldik buraya. Gece saat 2 falandı. Elektrik olayını çözmüşler yani, her yerde elektrik vardı. Zaten akşamında gösteririm. Şimdi efendim biz nereden başlıyoruz öncelikle? Şehitler Meydanı'ndan başlıyoruz. Buraya niye Şehitler Meydanı diyorlar? Bunun mazisi çok eski. Osmanlı'ya dayanıyor ta. Cemal Paşa Osmanlı'da zamanında isyan eden Lübnanlıları bu meydanda idam ediyor. Ondan sonra buraya Şehitler Meydanı diyor Lübnanlılar ileriki zamanlarda. Ama bu heykelde neden bu kurşun izleri var derseniz de bu da iç savaştan kalma. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama heykelde birçok delik var. Kurşun deliği bunlar hep. Mermi deliği. Şimdi bu adamlarda şöyle bir şey var, bir iç savaş var. 1975'te başlayan 90'lara kadar süren iç savaş var. Bu iç savaşta çok ciddi bir kayıp oluyor Lübnan'da. Çok fazla insan ölüyor ve burası da şehrin yeşil noktası. Yani şehrin bu tarafı Müslümanlar, bu tarafı Hristiyanlar yönetiyor. Burası böyle tam ortadan ayrılan bir çizgi, bir sınır. O zamanlar insanlar burayı güvenli bölge olarak belirlemişler. Ya hep böyle hayatı iç savaşla geçmiş Lübnan'ın. İşte 75-90'ları, günümüzü, başbakanına yapılan suikasti, o su bu su derken Lübnan halkını hiç böyle kötülük bırakmamış. Zaten ekonomik kriz bu ülkeyi mahvetti. Lübnan hep acı yaşayan bir ülke. Çok güzel bir ülke, insanları harika bir ülke ama hep acı yaşayan bir ülke. Burası da Şehitler Meydanı'ydı. O zamanlar iç savaş çıktığında adamların nüfusu 2.7 milyon falan. Nüfusun yaklaşık %15'ini iç savaşta kaybediyorlar. Şuraya bak. Çok ciddi bir oran bu arkadaşlar. Efendim hemen burada da Muhammed El Emin Camii var. Bu caminin olayını da hemen anlatalım size. Cami şöyle Sultanahmet mimarisine benzetilerek yapılıyor. Sultanahmet Camii'nden tamamen örnek alınıyor. Lübnan'ın Sultanahmet'i deniliyor. Refik Hariri yaptırıyor. Biliyorsunuz suikastta hayatını kaybeden Lübnan Başbakanı, eski bir Lübnan Başbakanı. Bu hayaliymiş. Çocukluğundan beri, küçüklüğünden beri böyle bir cami, Sultanahmet tarzı cami hayaliymiş. O da bu caminin tamamen finansmanını buluyor, arazisini ayarlıyor, her şeyle o ilgileniyor. Ama maalesef caminin açılışını göremiyor. Çünkü kendisi 2005 yılında hayatını kaybediyor. Caminin açılışı 2008 yılına kalıyor. Refik Hariri'den Lübnan'a kalan bir eser bu da. Caminin hemen yanında da burada kilise var. Önemli kiliselerden bir tanesi bu da. Aziz Yorga Kilisesi yanlış hatırlamıyorsam. Caminin hemen yanında. Zaten Lübnan'da hiçbir zaman bu din savaşı bitmemiş. Bir yandan Hristiyanlar, bir yandan Müslümanlar. Her zaman maalesef burada iç savaş olmuş efendim. Şimdi hemen böyle downtown'a doğru ilerliyoruz. Buranın downtown adındaki semtine giriyoruz. Burası zenginliğiyle bilinen bir semt. Sizi biraz şaşırtabilir. Daha önce eğer Lübnan videosu izlemediyseniz vay sen nereye geldin diyebilirsiniz. Burası sizi şaşırtabilir efendim. Peki bu iç savaş niye patlıyor derseniz olay şu. Bu adamların Cumhurbaşkanı Hristiyan, başbakanları Sünni. Böyle olarak ayrılıyorlar. Çünkü bu ülkede her zaman din çalışması olmuş. Bunlar da bunu çözmek için demişler ki Cumhurbaşkanı Hristiyan olsun, başbakan da Müslüman. Tamam mı? Tamam. Müslüman nüfusu çok fazla artınca Hristiyan nüfusuna göre ve onlar da artık biz farklı haklar, başka haklar istiyoruz, daha fazla hak istiyoruz deyince iç savaş patlıyor. Bakın mağazaları görüyorsunuz. Mağazaların kepenkleri. Ben geldiğimde 2 sene önce geldiğimde bu mağazaların hepsi kapalıydı. Rolex, Molex burada hiçbiri yoktu. Şimdi dükkanları açmışlar.
Kepenkler çok sağlam ama yoklardı, komple yoktu. Şimdi yine kendilerine gelmişler. Baksana bir Avrupa esintisi var yani sağda solda. Baksana mimariye. Lübnan çok şaşırtır ya bizi. Vay be, bayağı hareketlenmiş ya. İyi ya, sevindim Lübnan'ın adına valla. Toparlanmış Lübnan. Şu an gördüğüm bu. Ya zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Klasik olacak ama yani gerçekten şu dış baskılar ülkelerin üzerinde olmasa çok rahat bir şekilde zaten gelişip büyüyecekler ama işte müsaade etmiyorlar. Bazıları evet müsaade etmiyor. Şimdi arkadaşlar normalde ben şurada saat kulesi vardı. Oraya gidecektim ama normalde burası kapalıydı. Askerler vardı. Yine hala var da bakayım izin verecekler mi? Okey. Vay be. Gel. No problem diyor. Şaşırttı beni. 2 sene önce geldiğimde ya ben buraya girmek için şu saat kulesinin önüne gidebilmek için o kadar her yolu denedim ki. Her yolu denedim. İmkansız, oraya varamadım. Hep varmaya yakın yakaladılar, beni dışarı çıkardılar. Varmaya yakın yakaladılar, çıkardılar. Asla giremedim buraya. Ama şimdi şey yapmışlar. Salmışlar baksana. Tekte sordun geç dedi, serbest dedi. Ha, dükkanlar yine offline. Kapalı hepsi ama toparlanıyorlar. Tadilatlar başlamış. Vay be, güzel ya, sevindim. Aa baksana şuna. Yani şu binayı görüyorsun değil mi? Ne kadar önemli binalar. Ama maalesef ekonomik kriz öyle bir geldi ki Lübnan'a. Ya Lübnan'ı mahvetti ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Memur maaşları ödenemiyor. İnsanlar bankadan paralarını çekemiyorlar. İnanılmaz bir kötü durum vardı Lübnan'da. Senin paran var. Gidip ekmek alacaksın, karnını doyuracaksın ama paran bankada. Gideyim parayı alayım diyorsun. Diyorlar para yok. Sen olsan ne yaparsın? Durum o kadar zor bir durumdu. Para bozma olayına gelirsek 1 Lübnan doları, yani 1 dolar 90 Lübnan doları yapıyor. Göstereyim mi? Ha göster Onur. Senin Onur'un cebinde hatta vardı bayağı bir. Sabah 50 dolar bozduk da. Koruma tutacaktık parayı taşıması için. Benim bozduğum bir de 40 dolardı yani. 40 dolara şu Şöyle. kadar para veriyorlar. Yüzlük en büyük banknotu. Şu yüzlükle giderden böyle Deniz Pehlivan'ı izlerdim bir ay başı. Hala izliyorum kendisini de. Eskiden izlerdim onun Lübnan videosunu mesela. Şu 100 Lübnan lirasıyla neler yapıyordu? Bir yerde yemek yiyordu, bayağı iyi yemek yiyordu. Para üstü alıyordu falan. O kadar değerli bir paraydı. Şimdi sadece 1 dolar. Biz dün 2 tane sade soda aldık. 300 verdik şöyle. Şok oldum zaten. Yani demek istediğim adamın parası yok olmuş. Evet, ikonik saat kulesi burası. Burası Beyrut'un ikonik yeri efendim. Rolex saat kulesi tam şehrin göbeğinde, downtown'da. Dükkanlar daha toparlanamamış, açılmamış. Her dükkan kapalı. Yani belki burası bir 2 sene sonra tamamen faaliyete geçer ama şu an Kapalı Maraş neyse Kıbrıs'ta aynı Kapalı Maraş. Efendim şu anda downtown'da saat kulesinin tam ortasındayız ama size göstermem gereken bir şey var. Şimdi saat kulesinin olayı şu. Başbakan Refik Hariri başbakanlıktan, meclisten mi çıkıyor, başbakanlıktan mı çıkıyor tam hatırlamıyorum. Çıkıyor. Bu saat kulesinin etrafından aracı dönüyor. Tam karşımda bulunan kafede bir kahve içeyim diyor ve son kahvesi burada oluyor. Kahvesini buradan içiyor, aracına biniyor ve aracı devam ederken maalesef bir suikaste uğruyor. Bombalı bir suikaste uğruyor ve hayatını kaybediyor ama son kahve içtiği yer burasıydı. Bu meydanı belki de son kez gördü. Bu saat kulesine belki de son kez baktı Refik Hariri ve ondan sonra zaten suikaste uğradı, kurban gitti. Ama en acısı da işte bu kahvesini içerken, bu saat kulesine bakarken son içtiği kahve, son baktığı saat olduğunu bilmiyordu. Bilmiyordu. Belki de bilmiyordu evet. Belki de değil bilmiyordu yani. Son kez burada içmiş bu restoranda. Evet, I Love Beirut yazısına geldik. Burası şehrin ikonik yerlerinden bir tanesi. Bu bölge tamamen böyle Beyrut'un çarşısı. Zengin. Bütün markaları bulabilirsiniz burada, zengin markaları. Hemen burada da tarihi bir yapı. Tabii böyle anlarda ben ne yapıyorum hemen? Yapay zeka kullanıyorum. Fotoğrafını çektim, sordum. 1517 yıllarında Şam doğumlu din alimi İbni Arak tarafından yapılmış burası. Medreseymiş, bir evmiş, din için kullanılmış. Böyle bir yermiş efendim. O zamandan günümüze kalmış. Hatta çoğu kişi aşinadır zaten Osmanlı Memlük savaşlarından. Osmanlı Memlük geçişi sırasında zaten yapılmış. Geçiş dönemleri. Geçiş döneminde pardon özür dilerim. Geçiş döneminde yapılmış. Zamanın Dubai'si burası. Yani bugün Dubai'yi ne yapıyoruz işte, Dubai'ye gidiyorlar, fotoğraf çekiliyorlar, zenginlik, gösteriş, o bu. Burası da zamanın Dubai'siydi. Orta Doğu'daki zengin iş adamları buralara geliyordu. Buralarda para harcıyorlardı. Buralarda güllerini gün ediyorlardı ama sonra tabii maalesef o ihtişamını kaybetti. Dükkanlar toparlanmış. Vay be. Bu dükkanlar harabeydi. Çok kötü haldelerdi. Hepsinin camları kırıktı. İçleri harabe olmuştu, yağmalanmıştı. Burada dükkanlar yağmalanmış mı? Ne olmuş? Vallahi içerisi hiç iç açıcı değil. Çoğu dükkan böyle ya. Kaderine terk edilmiş.
Batanlar çok fazla. Ama dükkanları görüyorum şimdi hepsi çok güzel hal gelmiş. Şöyle toparlamışlar içeriği. Yeni mağazalar açmışlar. Lübnan'da bir gelişme var efendim. Yani bunu canlı canlı gösteriyorum. Genelde Lübnan videolarında hep böyle bakın ne hale geldi, bakın bitmişlerdi ama şimdi öyle değil yani. Öyle olan kısımları da vardır zaten muhtemelen de. Yarın tabii öbür gün oraya da kanka. gideriz. Ya bir anda bu adamlar şaha kalkamaz ama bak gerçekten çok büyük bir yükseliş var şu anda. Lübnan videolarını izleyen, Lübnan'ı bilen birileri varsa, Lübnan'ın eski halini biliyorsanız diyeceksinizdir zaten. Aa ne olmuş buraya diyeceksinizdir. Senin bir önceki videona baktığım zaman zaten dağlar kadar fark var. Karşılaştırma yaparsın, koyarsın zaten ekrana. Burada da Şampiyonlar Ligi, işte Dolce Gabbana'lar. Burberry'ler, Valentino'lar. Evet yani baktığın zaman Şampiyonlar Ligi. Bu mağazalardan insanlar alışveriş yapıyor. Alım gücü olanlar var. Tabii halkın çok küçük bir şeyi bu ama var. Burası Fransızların meşhur pastanecisi Paul. Çok da zengin gördüm buralarda. Öyle arabalar var ki inanın çok şaşırttı beni. Bu adamlar burada ne iş yapıyor bilmiyorum ama zengin çok fazla var. Bak ablam mesela şu markadan çıktı şimdi. Abla zaten dışarıdan bakınca ayakta banka gibi duruyor. Şeye değinmedik. Hani ülkeye nasıl girdiniz, ne yaptınız? Hemen size çok hızlı bununla geçeceğim. Efendim ülkeye indik. Havalimanında pasaport görürse pasaportumu verdim. Bana hiçbir soru sormadı. Dönüş bileti de sormadı. Damgayı bastı, ülkeye girdim. Hemen telefonuma Uber'i indirdim. Veya Bolt uygulaması. Uber veya Bolt'tan taksi çağırıyorsunuz. Bolt'ta daha ucuz gösteriyor. Bolt'ta mesela 5 dolar gösteriyor. Uber'de 15 dolar gösteriyor. Ben Bolt'tan çağırayım dedim. Ama Bolt'taki tutar geçerli değil. Adam Bolt'u kabul etmiyor. Yani 5 dolar ama yok diyor. 5 dolar olmaz diyor. En az diyor 15 dolar diyor. Neyse. Verdik 15 doları. Bizi şehir merkezine getirdi. Pazarlık yapsan 10 dolara da gelirsin de uğraşmadık. Gece saat 2'ydi. Otele geldik. Hemen yerleştik. Gittik sim kartı aldık. 7 GB'a 20 dolar. Para bozduk derken ülkenin giriş şartları bu şekilde. O da sim kart ücretiyle beraber 20 dolar. Yani sim kartı ayrı, internet paketini ayrı satıyorlar. Toplamda 20 dolara geliyor. Kepenkleri görüyorsunuz. Kurşun geçirmez vallahi. Canavar gibi kepenkleri var. Bana niye geldiğimi sordu pasaportta. Bir de nerede kalacağımı sordu. Onları gösterdim. İngilizce biliyor musun dedi. Az bir şey biliyorum deyince daha da soru sormadı. Büyük ihtimal daha irdeleyecekti. Bilmiyorum deyince geri çekildi. 2 tane sordu, bıraktı zaten. Bak bu yurt dışına girişlerde gerçekten püf nokta. Abi adam sana İngilizce biliyor musun derken bilmiyorum de ya. Biliyorsan da çok bilmiyorum de. Çünkü ne kadar az konuşursan o kadar iyi abi. Tabii. Çok irdeliyorlar öyle Evet türlü. çok irdeli. Yoksa bitmiyor. Onun soruları bitmiyor. Kaç gün kalacaksın, dönüş biletin var mı, Aynen. kaç paran var, paranı çıkar göster. Bitmiyor. Her şeyi soruyorlar. Ama dersen ki ben İngilizce bilmiyorum kardeşim. Sadece turistim bilmem ne falan filan. Tamam diyor ya git diyor git. Baksana her alanı çalışıyorlar orada. Evet. Yani Lübnan'da hiç göremeyeceğim bir olaydı. Belediyecilik var abi. Düne kadar bu adamlar memur maaşlarını ödeyemiyordu. Bankalar kapanmıştı. Çok zor durumdalardı ya. Lübnan'da bu manzarayı uzun zamandır görmemiştik. Eğer bir müdahale gelmezse 2 seneye bambaşka bir Lübnan'da olabilir. Evet toparlayabilirler. Bir kalkınma var. Efendim ATM'yi böyle bir gizlemişler, kapatmışlar. Adamlar haklı. ATM'yi böyle kapatıyorlar kapılarını, kilitliyorlar. Bu ATM'leri niye kapatıyorlardı? Eskiden Lübnanlılar paralarını bankadan çekemedikleri zaman ATM'leri paramparça etmişler, kırmışlar. ATM'lerde tabii böyle saklanıyordu. Ama artık o olay bitmiş. O yüzden artık yavaş yavaş bunları kaldırırlar diye düşünüyorum. Bir zamanlar bu şekildeydi Lübnan. Evet, Onur bir anda uçağa bindik atladık. Dubai'ye geldik. Şu anda Dubai'deyiz. Ya şaka maka Dubai gibi havası var. Yani gördüğümüz arabalar, binalar, işte peyzaj düzenlenmesi falan. Dubai tarzında bir yer yani. Gerçekten tertemiz ya. Şu anda sahil şeridine geldik. Marina'ya geldik. Şimdi burayı gezeceğiz de. Biz bir de otelden çıkarken bütün parayı yanımıza alsak mı almasak mı diye konuşuyorduk ama tenezzül etmezler abi. Bak tenezzül etmezler yanımıza yaklaşmaya yani. Efendim Marina'ya geldik. Burası Beyrut'un marinası, kafeleri, restoranları. Geceleri burası biraz hareketli oluyor ki gündüz de bayağı bir hareketli. Aşağıda şimdi ineceğim size Marina tarafını da göstereceğim. Beyrut'un her yerini size göstermeye çalışacağım. Aklınızdaki Beyrut'u değiştireceğim. Bu son 5 yıldır hafızamızda kalan Beyrut yıkık dökük, sahipsiz, işte sokakları bomboş, kaosun olduğu bir Beyrut. Zaten her gün bomba haberleri, vurulma haberleri falan geliyor. Ama bu videoda biraz değişecek o. Ya o bölgeler farklı bölgeler zaten.
Evet, buraya hiç dokunmuyorlar. Yani burada böyle bomba patlama falan filan yok efendim. Ben Eskişehir'in soğuğundan kaçmak için 2-3 gün buraya ailemle çok rahat gelebilirim. O soğuğu atıp tekrardan dönebilirim yani. Evet. Şubat'ın ortasındayız. Gördüğün gibi tişörtle dolaşabiliyoruz. Gerçekten öyle. Düne kadar çok tehlikeli olsa da bugün görüyorsunuz kafe, restoranlar tıklım tıklım ya. Var ya, ben oturacağım desen yer yok. Gerçekten ya. Çok enteresan. Yani şuralarda oturacağım deseniz yer yok. Birkaç sene önce buralar hayaletti. İnsan yoktu. Gayet de herkes oturup yemeğini yiyor, sohbet ediyor. Yani öyle bir dışarıdan baktığı zaman bir kriz göremiyorsun burada. Buradan da kendi başlı başına kuralları var. Buranın da kuralları var. İşte diyor ki balık tutamazsın diyor. Yüzemezsin diyor. Atlayamazsın diyor. Bunlara dikkat ediyor. Şu anda da hani böyle bir şey yapan yok. Belki mevsimden dolayı ama yazın ne durumda olduğunu bilmiyorum. Belki yazın atlayanlar vardır. Ben yapacaklarını çok düşünmüyorum ya. Burası evet çok farklı bir sınıf. Burada yapmazlar. Beyrut beni her zaman şaşırtıyor. Yani burada mesela şort giymiş bir kadın sabah böyle koşu yapıp yürüyüş, spor yapabiliyor. Ama biraz mesela bir 3-5 kilometre yol gitsek bir bakıyorsunuz kadınlar gözünü bile açamayabiliyor. Yani acayip bir yer burası. Bu konuda biraz ilginç bir yer. Şaşırtabilir sizi yani. Ulan nereye geldim diyebilirsiniz bir anda. Çünkü burayı da gezeceğim başka yerler var. İşte Downtown bölümü, Hamra bölümü falan filan. Hani ya biz oraya geleceğiz ama korkuyoruz işte bak böyle falan olmuş diyorsanız buranın belli başlı mahalleleri var. Haşbullah mı diyelim? Evet. Haşbullah'ın bakmadığı. Haşbullah'ın bakmadığı yerler var. Şimdi tam söyleyemiyorum adını YouTube'dan dolayı biliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşıyoruz onunla ilgili. Ama burada insanlar gayet her şey normal. Biz bazen videolara hani başlık yazıyoruz ya işte gittiğimiz ülkeye örnek verip X ülkenin 200'ü. İşte aynı Beyrut abi, Beyrut'un 200'ü. Evet, Beyrut'un 200'ü gerçekten diyebiliriz. Başka yerlerin, sonraki videolarda sizi başka mahallelere de götüreceğim. Lütfen videoları takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda Türklerin giremediği mahalle dedikleri Ermeni mahallesine de gideceğiz. Mülteci kampı olan bir mahalle var, oraya da gideceğiz. Onun da tam adını veremiyorum YouTube politikalarından dolayı. Maalesef YouTube böyle şeylerde bize çok baskı yapıyor. Videoyu genelde hemen düşürüyor, uyarı veriyor. Bu video asla reklam alamaz diyor. Ne bileyim efendime söyleyeyim bu video işte keşfetten düşürüyor seni falan filan. O yüzden bazı şeyleri söylerken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ama daha gideceğimiz yerler var burada. Havada şu anda nasıl derseniz efendim havada şu anda 19 derece Beyrut'ta ve biz çok rahat şekilde tişörtle gezebiliyoruz. En ufak böyle üşüme yok. Şort bile giyebilirsin. Hava bence o kadar iyi. Yani şu an terledim hatta ben biraz. Yani Türkiye'ye baktığın zaman Mayıs ayında veyahut da Eylül ayında gibi düşünebilirsiniz. Evet. Mayıs Eylül Ne diyebiliriz. üşütüyor ne terletiyor. Yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Ya şu Hava fena değil ya. Suya girilecek derecede. Yani öyle girilecek şey yok. abinin yaptığı çok tehlikeli ya. İleri kadar gitmiş. Bilmiyorum gözükür mü kameradan ama. Turuncu böyle bir şey var da. O da çok tehlikeli tırmanıyor ya. Bir kaçsa eli kolu var ya keser. Alışmışlardır kanka bunlar. Vay çok güzel keyif valla. Suyun rengi, temizliği çok Evet, çok iyi. gerçekten ya. Giriliyor da ne bileyim bu havada girmezsin ya. Yok lan hava çok güzel. Tişörtle gidiyorsun. İstanbul'da. Tişörtle geziyorsun da denize de girmezsin ama. Efendim valla manzarası çok güzel. Yani ailenizle gezebileceğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum. Eşiniz çocuğunuz burada olsa şu sahilde yürüseniz manzaranız bu. Yemekleri de güzel. Lübnan'ın harika yemekleri var. Yani ben gayet de güvenli. Ben şu an için tam not veriyorum. Yani gün batımını tabii göremeyeceğiz. Güneş batıyor ama ya harika bir manzara var ya. Harika bir manzara var. Umarım mikrofon çok rüzgar almıyordur. Ama şu anda inanılmaz bir rüzgar var. Manzarası müthiş. Biz nereye geldik? Güvercin kayalıklarına geldik. Yıkık dökük bir harabe var. Oradan manzara müthiş gözüküyor. Şimdi oraya gireceğiz. Akdeniz. Gözünü sevdiğim Akdeniz'i. Rüzgardan uçmayız herhalde. Rüzgardan ya şöyle söyleyeyim. Şapkayı ters taktım bir de bu bayağı bir sallanıyor şu an. İnşallah sesi iyi geliyordur. Ola lan. Lan vallahi bir şey Bir şey düştü sandım he. İnanılmaz bir rüzgar var şu an burada. İlerleyelim bakalım. Güvercin kayalıklarına geldik. Filipinler'de tayfun geldiklerinde böyle rüzgar yoktu he. Vallahi yoktu abi. Aa kapatmışlar burayı. Bence içeride öbür taraftan giriş vardır. İçeride birileri vardı çünkü. Aa kapatmışlar. Kapatmışlar be kanka her yeri ya. Burada güzel bir manzara vardı ama yok girecek yer yok. Kanka buralardan ben giriyordum da hepsini kapatmışlar. Gel gel bizi bekliyorlar. Çok iyi manzara vardı. Ya ön taraftan görürüz Evet şimdi oradan ya. göreceğiz. O yandan da güzel de şu kafenin manzarasına bakar mısın bak. Direkt kayalıkları görüyor. Harbiden çok güzelmiş manzarası var. Efendim güvercin kayalıklarına geldik. Şimdi size eşsiz manzarayı göstereceğim. O Beyrut'un ikonik manzarası. Zaten kalabalıktan da anlaşıldığı üzere. Evet herkes burada.
Harika bir manzara var. Yani şu anda gün batımı çok belli olmuyor ama harika bir manzara var. Siz ekran başında nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Güvercin kayalıkları tamamen kendiliğinden oluşan bir şey bu. Doğal olarak oluşmuş. Herhalde zamanda şuradan ayrıldı herhalde, ilerledi. O meşhur kayalıklar bunlar. ha? Evet, güvercin kayalıkları bunlar. Beyrut'un o eşsiz manzarası buydu. Şimdi bakın şurada bir yer var ya. Biz oraya girecektik işte. Oradan harika gözüküyordu ama orayı kapatmışlar her yerini. Ama o bina da inanılmaz güzel yerde duruyor. Beyrut'un olmazsa olmazı. Beyrut'a geldiğinizde burada bir fotoğrafınız olsun. Efendim biz kordonu devam ettik. Dümdüz yürüye yürüye en sonunda şöyle müthiş bir manzaraya daha geldik. Bakın tam karşıda, şimdi yaklaştıracağım daha çok. Harika bir plaj var. Adamların kocaman plajı var. Yazın büyük ihtimal herkes denize giriyordur orada. Büyük ihtimal kalabalıktır burası yazın. Evet, bu kadar dalga da yoksa denizde çok da güzel yüzersin. Yani deniz turizmi de düşünüyorsanız burayı Beyrut'u yine yazabilirsiniz. Akdeniz'e giriyorsun direkt. Efendim manzaramız bu. Çok büyük bir plajı var. Uzun, geniş bir plaj. Yazın ne kadar güzel bilmiyorum. Ben buranın yazını görmedim ama ben iyi olduğunu düşünüyorum yani. Havanın şöyle bir 30 derece olduğunu düşünün. Burada çok güzel denize girersiniz. Bankanın ışıkları yanıyor. İçeri de girebiliyorsunuz. Kapısı da açık. Bir zamanlar bankaların ışıklarının yanması söz konusu bile değildi. Şimdi artık banka tabelalarının ışıklarını yakmış. Girebiliyorsun içeride. Giriş kapısı falan da var. Tabii hala iyi bir korkuluk var ya. İyi bir demir var, böyle kapatmışlar camlarını falan ama yakında bunları da kaldırırlar. 360 derece değişmiş 2 senede. Ben Lübnan'ı çok seven biriyim. Hani görüyorum vallahi çok seviniyorum yani. Böyle toparlanması, kendine gelmesi beni vallahi çok mutlu ediyor. Çok seviniyorum onlar adına. İnşallah daha da iyi olurlar. Efendim şimdi biz Hamra bölgesindeyiz. Bu sahil tarafından çıktık. Hamra nasıl bir yer diyeceksiniz? Buranın tam ortası. Yani Eminönü diyebiliriz buraya. Ne bileyim İstanbul'un göbeğinden bahsediyorum. Şehrin göbeği diyebiliriz Hamra böyle. Çarşının olduğu, alışveriş yerlerinin olduğu falan yerin adı Hamra. Barbar diye bir yer var. Bu Barbar'ın da falafeli çok iyi diyorlar ki zaten geldim, denedim daha önce. Sabah da falafel yemiştik. Sabah da Ama o dürüm gibi bir şey yapmıştı. Çok lezzetliydi de bakalım bu nasıl veriyor. 2 tane var galiba barbar. Karşılıklı açmış. Kanka bu meyve suyunu yapıyor oğlum. Sadece meyve suyu. O da diğeri de falafel yapıyor sadece. Biri Baksana, yemek, biri burada içecek. Çok güzel meyve sıkma meyveler var direkt. Direkt taze taze sıkıyorlar, veriyorlar. Yemek. Yeneriz, dondurmalara bak. Oraya Abi yeme içme konusunda harbiden Lübnan çok iyi. Barbar'ın döneri de var, Barbar'ın falafeli de var. Ne isterse, canın ne istiyor? Falafel yedik, döner yiyelim ya. Hadi gel, falafeli yedik. Falafelci ise burada efendim. Falafeli de çok güzel yapıyorlar ama falafeli bir sabah Ya yedik. en kötü bir tane atarız falafel. Zaten ufak bir şey. Aynen, gel bakalım döner yapalım. Var mı içeride oturacak yer bakalım? İçeride et yeriz herhalde değil mi? Et. Et döneri de var. Kanka direkt boş bulduğum yere çöktüm abi. Valla iyi yaptın. İçeri girdikçe kalabalıklaşıyor. Burası güzel. Aynen. Efendim şimdi dürümlerimiz geldi. Şöyle ayranı bir deneyeyim bakayım ayranı. Ayran iyiymiş kanka. Ayranı da böyle getiriyorlar. Çekiyorsun. Abi temizlik önemli. Her zaman. Dürümleri aç bakayım kanka, nasılmış? Bayağı dolu. Gayet iyi. Lezzetli de Değil mi? bence mükemmel. Hadi ya. Valla tatmak için çekiyoruz. Hani sizi tanıtmak için çekiyoruz. Canınız çektiyse aklınıza verin. Güzel. Eti falan da çok iyi. Yani bence burada denemelisin. Buraya bir şans verilmeli mi? Memnun abi. Gayet güzel. Efendim biz akşam ettik. Havayı kararttık. Farklı bir bölgeye geldik. Burada böyle genelde kafelerin, restoranların olduğu, insanların genelde eğlenmeye geldiği yer diyebilirim burası. Yani Lübnan'ın birçok yerinde eskiden elektrik olmuyordu. Burada bile elektrikler gidiyordu. Simsiyah oluyordu bu cadde. Ki bu cadde en hareketli caddelerden bir tanesi. Ama burada da elektrik her yerde var. Daha sokağa dönüşte bir sürü asker bekliyordu. Ara ara gene sokaklarda böyle başlarında, köşe başlarında askerler falan duruyor. Burayı Ya, bayağı koruyorlar. Burayı çok ciddi koruyorlar çünkü burası çok önemli bir bölge kanka. İşte insanların gelip eğlendiği, daha çok böyle hani Hristiyan inancına sahip kişilerin daha çok burada zaman geçirdiği yer, daha pahalı bir yer olduğu için polis de burayı çok ciddi koruyor. Şu araçlara bakarsan zaten ne kadar şey olduğunu anlıyorsun. Burası bizim İstanbul'la kıyaslarsan Cihangir tayfa. Entelektüel tayfanın takıldığı yerler buralar biraz. Kaldırımı sanki zorunlu yapmışlar gibi ya. Ama mekanların şıklığı falan çok iyidir yani. Demezsin burası Lübnan. Çok şık yerler var. Baksana kafeler, restoranlar.
Buralarda barlar işte hepsi bu caddede çok fazla var. Her yerde görebiliyorsunuz burada. Ve Değişik çok şık. evet, Ya çok değişik şu konseptleri var. Konsepte bakar mısın? İtalyan zaten büyük ihtimal. Ya der misin burası Lübnan Beyrut? Yok yok. Değil mi? evet, Çok tabii. güzel duruyor. Çok da güzel bir tarz yapmışlar. Şöyle bir restoran efendim burası da. Lübnan'da pubları görüyoruz. Tam karşımızda da bir tane pub var. Gece hayatının olduğu yerler işte kanka buralar. Eğlence yerleri falan. Buralarda devam ediyor. Tabii şu an saatler erken. Gecenin ileriki saatlerine oluyor. Bak burası da mesela çok iyiymiş. Noria. Şimdi burada bir restoran var kanka. Vedat Milor'un da gelip yemek yediği, çok beğendiği bir yer. Allah Allah. İlerideydi ya da geride mi kaldı ama yok ileride olabilir ya. Göstereceğim size o restoranda. Oraya da ileriki günlerde gelebiliriz. Ben daha önce gelmiştim oraya. Yemekleri harbiden güzel adamın. Bir humus yedim orada. Üf efsaneydi. Ünlü kişiler geliyorsa vardır ya bildikleri. Kanka Vedat Milor'un kesin gidin dediği yerlerden bir tanesi. Hatta restoranda Russell Crowe muydu Gladiator'daki? Evet Russell Abi Crowe. başrol abi var ya Gladiator filmindeki. Russell Crowe geliyor abi. Bu restoranda yemek yiyor. Bayılıyor abi. Çok seviyor. Lübnan'da bir ekonomik kriz oluyor ya. Bu restoran diyor ki hani ben devam edemeyeceğim. Kapatıyorum diyor. Russell Crowe da diyor ki kardeşim diyor kapatma. Ben senin masraflarını karşılayayım. Açık kal diyor. Ve adama destek çıkıyor. Adam da dükkanı kapatmıyor. Adam da dükkana Russell Crowe'a teşekkür ederim diye bir yazı asıyor. Restoran buraydı ama bak hatta fotoğrafı bile var abi. Bak thank you Russell Crowe yazıyor görüyor musun? Bu restoran adı neydi bakayım bir? Le Chef evet hatırladım. Le Chef. Burası da korku filmi gibi. İçeri girince arkadan kapı kapanacak, önden kapı kapanacak gibi hissettim. Lan bura yıllar önce de böyleydi. Hala böyle, hala düzeltmeliler. Buraya hep böyle kalacak herhalde. İçerisi var. Eğer yüksek ya. Evet, bilmiyorum sesler geliyor mu ama son ses müzik, eğlence, zirve burada. Burası Hristiyan bir mahalle. Burada bunu yapabiliyorsun ama dediğim gibi buradan belki 3-4 sokak ileri gitsek Hizbullah'ın kontrolünde olduğu mahallede böyle bir şeyin olması söz konusu bile değil. Bizim olduğumuz otelde bile yok yani böyle bir şey. Hamra'dayız civarda. biz. Hamra'da da bu tür bir şey görmedim ama burası, bu bölge acayip abi. Sadece burada var zaten büyük ihtimal. Başka bölgede yok diye biliyorum. Evet. Ya bunları niye gösteriyorum? Hani Lübnan'a geleceğim ya işte geceleri nasıl, korkunç mu, ışıklar yok mu, elektrik yok mu, karanlık mı? Her yerde elektrik var. Elektriksiz bir yer görmedim neredeyse. Efendim gece hayatında size göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Artık bizim için kapanış saati. Yarın sabah erken kalkacağız. Yarın bir sonraki video daha doğrusu Ermeni Mahallesi'nden olacak. Ermeni Mahallesi'ne gideceğiz. Yarın sabah oraya gideceğiz. Erken yatmamız gerekiyor. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yorumlarınız çok değerli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Onun için çok teşekkür ederim. Valla ben çok teşekkür ederim. Yine bir seyahatine beni davet ettin. Beraber imkan oldu geldik gezdik. Yorum yapıp beğenirseniz ve abone olmayıp izleyenler abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lübnan gecelerinden, Beyrut gecelerinden daha doğrusu size selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın. Müzik de tam oldu üzerine kapanış müziği. Hoşçakalın. İyi geceler.